Selam, English Central'dan ben Gamze. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda İngilizce öğrenme sürecinizi daha etkili hale getirip daha keyifli kılacak yöntemlerden bahsedeceğiz. Bu yöntemlerden bahsetmeden önce şunu söylemek istiyorum. Eğer İngilizceniz başlangıç seviyesindeyse veya kendinizi hiç yeterli görmüyorsanız bugün oturun Google'a İngilizce'de en çok kullanılan 100 kelime diye yazın ve aratın. Ondan sonra hepsini bir kağıda yazın, not edin. Bunu söylememdeki sebep şu: çoğu kişi dil öğrenirken direkt kendisini ben, sen, o gibi çekimleri yaparken buluyor. Ondan sonra araya bir sürü kural giriyor ve bir türlü bir cümle kuramıyor. Çünkü hep o kurallarla uğraşıyor. Ama aslında bizim motivasyonumuzu yükselten şey o cümle kurabilmek veya gördüğümüz cümleyi tahmin edebilmek. O yüzden gramer kurallarına boğulmadan önce İngilizce'de en çok kullanılan kelimeler, kalıplar diye aratıp bir deftere not edin ve bunları çalışın. Sonrasında bunlar karşınıza çıktığında sizi motive edecek. Diyeceksiniz ki ben bunu biliyorum. Hatta o bildiğiniz bir kelime sayesinde başka hiç bilmediğiniz bir kelimeyi tahmin edip doğru bulacaksınız ve motive olacaksınız. Neyse, bahsetmek istediğim yöntemlere gelecek olursak İngilizceyi günlük hayatınıza dahil edin. Bunu nasıl yaparız diye soracak olursanız, mesela şu anda eğer telefonunuzu Türkçe kullanıyorsanız hemen İngilizceye çevirin. Zaten telefonunuzda ne, nerede onu biliyorsunuzdur ama sürekli İngilizceye maruz kalmak için bu güzel bir adım olacaktır. Onun dışında haberleri televizyondan takip ediyorsanız veya mail olarak size haber gönderen siteler varsa bunun aynısını İngilizce olarak da yapabilirsiniz. YouTube'dan Watch Live CNN News şeklinde mesela aratıp haberleri dinleyebilirsiniz. İngilizce haber sitelerinin newsletter'ına kayıt olabilirsiniz ve her sabah size mailler geldiğinde onları okuyup bilmediğiniz kelimeleri kontrol ederek böyle güne İngilizce ile başlamış olursunuz. Sabahları yürüyüşe çıkıyorsanız veya işe toplu taşıma araçlarıyla gidiyorsanız kesinlikle podcast dinlemenin de büyük bir faydasını göreceksiniz. English Central'ın da çok güzel podcastleri var. İlgi alanınızla ilgili bir sürü bloglar olacaktır İngilizce. O bloglara kayıt olup yine onları okuyabilirsiniz. 2. Dizi, film, şarkı ve videolarla İngilizce öğrenmek. Bence İngilizce öğrenmenin en keyifli yollarından bir tanesi bu. Mesela dinlediğiniz, sevdiğiniz yabancı şarkılar, şarkıcılar vardır diye düşünüyorum. Bugün o şarkılardan bir tanesinin sözlerini açın bir bakın. Ne diyormuş acaba? Hatta böyle bir defter bile tutabilirsiniz. Sevdiğiniz şarkıların sözlerini ve orada bilmediğiniz kelimeleri yazdığınız bir defter. Ben bunu İtalyanca'da yapmıştım ve faydasını çok gördüm. Sevdiğim şarkıcıların şarkılarına eşlik etmek istiyordum ama işte sözlerini bilmediğim için zorlanıyordum. Ben de oturup o sözlere çalışıyordum. Bu yüzden benim hem İtalyanca telaffuzum gelişti hem de bu şarkılar sayesinde neler öğrendim bilemezsiniz. Dizi, film izlemek, video izlemek gerçekten zaten harika bir yöntem. Sadece bunları izlerken altyazıyı yine İngilizce tutmaya özen gösterin. Yazılışını gördüğünüz zaman daha fazla sizin aklınızda kalıcı olacaktır. Üçüncü konu İngilizce pratik yapmak. Zaten İngilizceyi en etkili öğrenme yollarından bir tanesi pratik yapmak, birisiyle konuşmak. Mesela bir arkadaşınızla, sizin gibi İngilizce öğrenmek isteyen bir arkadaşınızla anlaşıp bazı günler İngilizce konuşabilirsiniz veya bugün İngilizce mesajlaşalım diyebilirsiniz. Ben bunu böyle arkadaşlarımla denemiştim. Benimle İngilizce pratik yapmak isteyen arkadaşlarım oluyordu ve genelde şu şekilde sonlanıyordu: ya bir şey anlatacağım deyip direkt Türkçe'ye dönüyordu. Bu noktada da English Central'da biliyorsunuz ki alanında uzman binlerce öğretmen mevcut ve onlarla dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden konuşup İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. 4. Alıştırmalar, kelime kartları, quizler, günlük tutmak. Ne demişler? Söz uçar, yazı kalır. Gerçekten bir insan yazı yazdıkça öğrendiği şeyi aklına kazıyor. Bu noktada da öğrendiğiniz şeyleri not alıp notlarınıza kaydedebilirsiniz. Böyle kartlara, kağıtlara yazıp her gün onları kontrol edebilirsiniz. 5. Hedeflerinizi belirleyin ve motivasyonunuzu yüksek tutun. Evet, biliyorum İngilizce öğrenme süreci, herhangi bir dili öğrenme süreci bazen yorucu gelebilir. Pes etmek isteyebilirsiniz. Yapamıyormuş gibi hissedebilirsiniz ama bunların hepsi çok normal. Önemli olan şey süreklilik. Gerçekten sürekli, düzenli olarak pratik yapmak. Zaten bunun bilinciyle hareket ettiğiniz zaman İngilizce öğrenmek size bir yük gibi gelmeyecek veya başaramıyormuşsunuz gibi gelmeyecek. Her gün o dinlediğiniz 5 dakikalık podcast, günlüğünüze yazdığınız 2 cümle, dinlediğiniz şarkıdaki sözler, bunlar birike
size çok büyük yollar kat ettirecek. Gerçekten İngilizcenizin ne kadar geliştiğini göreceksiniz. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu sadece dil öğrenmekle ilgili değil. Mesela diyorsunuz ki ben spor yapacağım. Ben her gün İngilizce çalışacağım 2 saat. Ve o gün içerisinde sizin başınıza bir şey geldi diyelim. Bir iş çıktı. Ve 2 saat ayıramayacaksınız. 1,5 saat ayıracaksınız. Genelde insanlar ne yapıyor biliyor musunuz? Direkt temelli bırakıyor. Aa bak bugün şu oldu, ben hiç çalışmayayım. 2 saat yapacaktım. Bir iş çıktı. 1,5 saat yapabilirim. Bugün kaynadı deyip böyle bıraka tamamen kopuyor yapmak istediği şeyden. Bence kendimizi böyle kodlamamamız gerekiyor. Ben bunu 2 saat yapacağım değil. Ben bugün bir kelime öğrendim ya. Mesela kendinizi şey yaparken buldunuz. Instagram'ı açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. 2 dakika sonra bir daha açıyorsun. O noktada deyin ki ya ben gideyim bir tane kelime bakayım. Şunu da söylemek istiyorum ki English Central tüm bu İngilizce öğrenme süreçlerini içerisinde barındıran bir uygulama. Evet, böyle bir şey var. Birisiyle konuşarak İngilizce pratik mi yapmak istiyorsunuz? English Central bünyesindeki alanında uzman eğitmenlerle dilediğiniz zaman pratik yapabilirsiniz. Blog mu okumak istiyorsunuz? O da var. Podcast mi dinlemek istiyorsunuz? English Central'ın her hafta çıkan podcastleri var. Onları dinleyebilirsiniz. İngilizcenizi test etmek istiyorsanız eğer bir sürü sistemimizde bulunan quizler, kelime öğrenme araçları mevcut. İngilizce video mu izlemek istiyorsunuz? Zaten 30.000'den fazla her konuyla ilgili bir sürü videomuz mevcut. Videoları izlerken bilmediğiniz kelimelerin üstüne tıkladığınız zaman kelimenin anlamını öğrenip aynı zamanda telaffuzunu da duymuş oluyorsunuz. Bu şekilde de İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Eğer English Central'a henüz kaydolmadıysanız kayıt olduktan sonra sizlere bir adet ücretsiz deneme dersi tanımlanıyor. Bu harika bir haber çünkü 20 dakika boyunca English Central'ı deneyimlemiş oluyorsunuz ve aynı zamanda İngilizce seviyenizi de öğreniyorsunuz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Her gün İngilizcenizi pratik yapmaya özen göstermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. See you.